Merhabalar arkadaşlar. Bugün videomuza dadaşla başlayalım ha. Atla kızım, atla oğlum, aslanım benim. Evet. Tanesi 200 dolar. Aynen, yanlış duymadınız. 200 dolar günümüzde şu an kur hesabıyla kaç bin lira ediyor bilmiyorum ama bir bakın isterseniz. Yani belki de 200 dolardan daha fazladır. Tanesi 200 dolardan giden bu hayvanlar kümesinizin neşesi ve gelir kaynağı olabilir. Bugünkü bu videomuzda sizlere bu hayvanları tanıtırken zorluklarından da bahsedeceğim. Civcivlerinden tutun anaç seviyesine kadar, yaşadığımız tecrübelerden yaşayacağımız tecrübelere kadar öngördüğümüz her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışırken bu dadaşın sesini ve neşesini iyi muhafaza edin. Kendinizde hissedin. Ben ne diyorsam onu yapmak zorunda değilsiniz ama ben ne gösterirsem onu yapın arkadaşlar. Canınızı gıttaram. Şimdi burada koşamolarımız var. Önce yanlarına gideceğim. Bu dediğimiz 200 dolarlık hayvanlar aslında bir koşamo. Yurt dışı fiyatlarını bilmiyorum ama bizim ülkede şu an o civarlarda. Rengine göre değişiklik gösteriyor bunların fiyatı genel olarak. Açabilirsem kapısını şu küçük hanımı bir gösterelim. Bu bizim küçük hanım. İsmimiz, cismimiz var. Arkadan gelenler artık yeniler, yani bunlar ferik olduğu için bunlara halen daha bir isim takamadık. Halen de isim veremedik ama ilerleyen günlerde tabii ki isimlerini sırasıyla koymaya başlarız. Şunun adına Sırık diyeceğim. Eğer çıkarsa dışarı tekrardan göstereyim. Sırığı da göstereyim size çünkü aralarındaki en uzun şu anki tavuğumuz bu sarı olan var ya, şu gelen Sırık. Kendisine Sırık diyeceğim. Sırık koşama seni ha. Bu küçük hanım zaten çok tatlı bir hanım. Elimize geliyor böyle çok uysal ve bu hayvanlar hemen uysallaşmıyor. Halen mesela küçükler ya, biraz daha yaşları ilerlesin. Yani birkaç ay sonra bu küçük hanım gibi elime kadar gelebilecekler, yaklaşacaklar. İşte bu hayvanın tanesi şu an 200 dolarlardan gidiyor. Kümeslerinde beslemek isteyen sayısı çok fazla ama piyasada çok fazla bulunamıyor. Besleyen arkadaşlar da satışını yapmıyor ya da benim gibi mesela, ben şu an yapmıyorum arkadaşlar. Nedeni ise şu: üretmesi gerçekten çok zor. O yüzden üretirken yaşadığımız sıkıntılar çok fazla. Şu an mesela horozumuz yok maalesef. Burada gördükleriniz hepsi tavuk. Yani öyle bir sistemle çıkarttım ki kuluçka makinesinden hep tavuk çıktılar. Aha, Sırık dışarı çıktı. Sırık! Neredeyse yem kutusundan daha büyük. Normalde bu kamerada gördüğünüz bu hayvanlar bir pet şişesi kadarlar. İşte şu an Sırık demin biraz uzun. Arada böyle daha bir uzun da atabiliyor. Yani pet şişesi boyunda, belki pet şişesinden 3-5-15 santim falan oynar, onunla değil. O civarlarda hesap edebilirsiniz. Şu an videoda büyük görünebilir ama elim var ya, elim bir karış boyu var işte. Küçük hanım, seninle bugün güzel bir video hazırlamak istedik ve çekime başlayacağız. 200 dolarlık bir hayvansın ama gerçekten huylu suylu bir tavrın var. Karakterin var. Kendine has bir tipi var arkadaşlar bu koşamoların. O yüzden koşamoları sizlerle tanıtırken çok zevk alacağım bir video olacak bugün. Umarım sizler de zevk alır ve güzel bir şekilde bizleri izlersiniz. Bu enerjiyi, bu sevgimizi sizlere aktarabiliyorsak bizler ne mutlu bana diyeyim ben. Çünkü koşamoları çok seviyoruz. Kendine has tavırlarıyla ve kümesinizin neşesi koşamolar. Tanesi 200 dolardan giden bu hayvanlar kümeslerinizde isteyebileceğiniz bir hayvan ırkı. Emin olun, bir kez görün veya da bir kez kendisiyle yan yana gelin ve onlarla böyle konuşun. Birazcık takılın. Ne demek istediğimi o vakit anlayacaksınız. Şöyle yakinen de bakmanızı istiyorum kendisine. Böyle küçük, mınnacık bir şey. Yalnız bir evcil hayvan nasıl olur? Aynı öyle. Tam bir evcil hayvan kendisi. Tasma tak, dolaştır. Aynı gudik gibi. Omuzunda otursun, bacağında otursun, kucağında yatsın. Evinde dolaşsın, küçücük yapısı var zaten. Yani bir kafes kuşu gibi de beslenebilir, bir tavuk gibi de beslenebilir. Tamamen sizin tercihiniz. Ama bu hayvanların değeri tam tamına, tanesinden bahsediyorum, 200 dolar. Arkadaşlar, koşamo Japonya'da özel bir ırk. Binlerce, belki bir sürü, yüzlerce videomda bahsettim bundan ama bir türlü yettiğini düşünmüyorum. Çünkü anlamıyorsunuz kardeş. Ben diyorum çançinçon, siz diyorsunuz jumpinçon. Bu çançinçon hayvanları Japonya'da güzel bir turnuva hayvanları. Bu hayvanlarımızı kümes hayvanlarına karıştıran laboratuvar ortamlarından çıkma bir hayvan olduğu için küçük yapıları var.
Yani genetikleriyle oynanmış. Aslında çok büyük bir hayvan bu. Normal kendi özel kanı var. Osahomo diye. Onlara baktığınız zaman onlar çok büyük ama bu onlardan çok küçük bir hayvan. Minyum tarzında. O yüzden bu hayvan daha çok süs amaçlı ve insanlara çok fazla yakın olduğu için de dost bir tavuk olarak da adlandırılan çocuk canlısı bir hayvan olduğunu söyleyebiliriz. Yani çocuklarınıza bile çok güzel yaklaşabilirler. Buradaki en büyük sıkıntımız bizim ülkemizde bu hayvanları üretirken veya da bunlarla bir şeyler yapmaya çalışırken şöyle buraya bırakayım. Seni izleyin. İmdikine yürüyecek zaten. Koşamalarda en çok sıkıntı yaşadığımız şey sıcaklık, soğukluk. Hiç soğuğa gelemeyen, sıcaklığı da 25 derecenin altına düşmemesi gereken bir hayvan ırkı koşamolar. O yüzden biz de bunda zorlanıyoruz. Yavru çıkartıyoruz. Çıkan yavruların büyümesi, gelişmesi, bütün bu süreç bayağı bir uzun sürüyor. Ve bu süreçte gerçekten de iyi bakamazsanız çok farklı hastalıklara kapılarak ne yazık ki ölüyorlar. Gerçekten bir asker gibi dik dikine yürüyen, yeri geldiğinde bir komutan gibi duruş sergileyen asil bir hayvan kendisi. Şu an otlandığı için göremiyorsunuz ama göğsü ileride. Yazın YouTube'a Koşamo diye zaten çok fazla videosu var bizde. Küçük enişteyi görmeniz lazımdı yıllar evvel. İşte bu yıl mesela çok... Pony hayır pony. Nere pony? Ponym benim. Koşamama göz mü diyecektim pony? O yüzden çok tatlı bir hayvan. Kümeslerinizde beslemenizi tabii ki öneririm. Bu hayvanın en önemli şey 25 derece sıcaklık ve artı olarak da çıkan yavruları her zaman sürüden ayrı bakabilmeniz olacaktır. Şimdi yavruların yanına da gideceğiz, sizlere göstereceğim. Aynen aslanım benim, aslanım böyle tıfatıla bas, tıfatıla kurban olduğum. Canını yedirdim sana. Koşamayı severim. Pony, bak pony, gırtlayam seni. Şimdi koşamayı çok fazla dışarıda da tutmuyorum aslında. Sürüyle yaşayabilecek bir hayvan da değil. Bunlara her zaman ayrı bir nokta bulun ve ayrı yerde bakılması gereken. Şimdi benden çok isteyen oldu abi yumurtasını, yavrusunu. Arkadaş gerçekten söylüyorum yılda en az 15 tane 20 tane üretebiliyorum. Ki ben bu duruma 1+1'den geldim. Getirdiğim hayvanların zaten %70'i ölüyor. Yani büyütüyoruz. Büyüdükten sonra da ölümler çok fazla oluyor. Şu an küçük koşamamız mesela bu sağlam bir genetiği var. O yüzden hepsi bunun gibi olması lazım ki biz adam akıllı üretim yapabilelim diye umut ediyoruz. İşte bekliyoruz. Kendisini şu an tekrar geri götüreceğim. Yumurtası da var ama horoz yok ki artıralım. Horozumuz yok. Horoz da artık bir süre yok işte. 2, 4, 5 tane tavuk var. Bununla beraber 6 tane koşamo tavuğumuz var. Bir tane horozumuz yok ki. Yumurtalar da şimdi yakında da yumurtaya çıkar bunların çoğusu. Şey yapalım. Büyütelim ama yok maalesef. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Bakın burada bir sürü koşamomuz var. Ama ölecek mesela. Şu dipte duran var ya büzüşmüş. Yani kurtulma ihtimali yok. Koşamo da hastalandığı an gidiyor. Önemli olan koşamonun hasta olmaması. Hasta oldu mu gidiyor arkadaşlar. Dikkat edeceksiniz, hasta etmeyeceksiniz. Yani biz gerekçe her şey yapıyoruz işte destekleri olsun, sürekli güzel bakıyoruz ama oluyor. Oldu mu da kurtaramıyorsunuz. Kesinlikle uzun vadede öyle durup sonra bir de bakıyorsunuz gitmiş. Şimdi koşamo yavruların yanına gidelim. Onları da göstereyim sizlere. Evet. Cici ünitemizdeyiz. Cici ünitemizde sizlere koşamolardan bahsedeceğim ve onları göstermeye çalışacağım inşallah. Bizim şimdi küçük koşamolar burada. En küçükleri burada yani. Aa biri ölmüş. Bir tane havyanımız gitmiş. İşte iyi olmamış. Hem de Sultan ölmüş ya. Sultan ölmüş maalesef. Şurada arkadaşlar koşamolar. Siyah koşama görüyorsunuz. Şöyle bir eğilelim. Şunu şöyle kenara alalım. İyi görebilirsiniz. Şu beyazlar. Şu beyaz. Zaten koşamoya benziyor yavru. Şu siyah yavru. Arkada bir tane daha siyah var kafası görünen. Bunlar koşamolarımız. Bilmiyorum artık büyüdükleri zaman belli olacak da. Şu beyaz da koşamo. İnşallah aralarından birisi horozdur. Horozumuz yoksa nanaya yedik demektir. Nasip kısmet artık. Burada bakmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir horoz alırız diye umut ediyorum. Şu büyükler 3 büyük var orada. Gerisi küçük yeni çıkan civcivlerden. O büyüklerden bir tanesi horoz olsun. Başka bir şey istemiyorum. Eğer varsa tahmininiz aşağı yorum düşün arkadaşlar. Hangisi horozsa inşallah. Şöyle tekrardan yemlerini koyalım. Biz buradan postal alalım. Başka da koşamamız yok maalesef. Başka çıkartmadık.
Çok fazla civciv var da yatıyorlar şu an. Altta da perikler var. Gerçi burada bir tane koşama olacak ama. Aha, bir koşama orada var. Çok iyi değil ama koşama sonuçta. Bir koşama da arkada var. Gördüm, inşallah sağlıklı bir şekilde büyürler. Bakalım, hayırlısı. Arkadaş, diğer videolarda görüşürüz. Bye bye.